Akvaryumunuzdaki balıklar su yüzeyine çıkıyor, çırpınıyor ve boğuluyor gibi mi gözüküyor? Oysa her şey yolunda. Su berrak ve filtreniz çalışıyor. Bu durumda sorun suda olmayabilir. Sorun onların damarlarında gezen kanda. Su ekosistemlerinin en acımasız katili olan nitrit, namı değer kahverengi kan hastalığı balıklarınızı hücresel olarak nefessiz bırakıyor olabilir. Bu videoda oksijenle dolu bir suda canlıların nasıl boğulduğunu inceleyeceğiz. Ve en sonunda kahverengiye dönmüş ölü kanı hayata döndüren mavi mucizenin sırrına bakacağız. Nitrit, suyun içinde pusuya yatan görünmez bir toksin. Ne bir koku bırakır ne de suyu bulandırır. Bu yüzden tehlikeyi gözlerimizle göremeyiz. Suya salınan nitrit iyonları sudaki diğer maddeler gibi sadece deriye temas edip geçmez. Çok daha sinsi bir yol izler. Balıkların solungaç zarlarından aktif taşıma yoluyla doğrudan kan dolaşımına sızarlar. Zehir balıkların kanına karışır. Fakat nitrit iyonları organlara rastgele saldırmaz. Doğrudan kanın oksijen taşıyan merkezine yani hemoglobine yönelirler. Kanın kalbinde hemoglobin bulunur. Merkezindeki +2 yüklü ferroz demir atomu oksijeni mıknatıs gibi tutarak vücuda taşır. Fakat nitrit kan hücrelerine girdiğinde hücresel bir yıkım oluşturur. Kanın içinde reaktif oksijen türleri adı verilen yıkıcı serbest radikaller oluştururlar. Bu kimyasal reaksiyon hemoglobinin içindeki demir atomunu zorla okside eder. Demir elektron kaybeder ve +3 yüklü ferrit demire dönüşür. Sonuç ise felaket. Hemoglobin oksijeni bağlama yeteneğini kaybeder ve methemoglobin adı verilen ölü ve işlevsiz bir yapıya dönüşür. Kan artık parlak kırmızı değil, rengini kaybetmiştir. Hastalıklı kahverengi bir renge bürünür. Balıklar nefes alamadığı için çırpınır. Siz paniğe kapılıp suyu dalga motorları ve hava taşlarıyla oksijene doyurursunuz. Ama bu durumda isterseniz suyu saf oksijenle doldurun, yine de hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü sorun sudaki oksijen eksikliği değil, kanın oksijeni kabul edememesidir. Balık, oksijen dolu suyun içinde hücresel düzeyde asfiksi yaşar. Hiçbir müdahale yapılmazsa hastalık 1-2 gün içinde ölümcül boyuta ulaşır. Peki bu biyokimyasal kıyamet durdurulamaz mı? Tabii ki yöntemleri var. Bunun içinde ilk müdahale son derece sıradan. Klorür yani tuz. Balıkların solungaçlarında maddeleri kana alan özel taşıyıcı kapılar bulunur. Nitrit bu kapıları kullanır. Fakat suya sodyum klorür eklendiğinde durum değişir. Klorür iyonları bu kapılar için nitrit ile rekabete giriyorlar. Klorür daha agresiftir ve kapıları hızlı işgal eder. Nitritin kana geçişini fiziksel olarak engeller. Suda 1 birim nitrite karşı en az 10 birim klorür bulundurmak bu durum için güzel bir kalkan. Ancak bu kalkanın bir kusuru var. Klorür sadece dışarıdaki nitritin içeri girmesini engeller. Eğer nitrit çoktan kana karışmışsa, kan çoktan kahverengiye dönmüşse kapıları kapatmak içerideki yangını söndürmez. Methemoglobin kanda dolaşmaya devam eder. Solungaçlarda kılcal damar tıkanıklıkları ve doku erimeleri başlar. Tuz tedavisi bu aşamada tamamen işlevsiz kalır. Kriz ise büyümeye devam eder. Eğer sualtı dünyasının görünmez sırlarını keşfetmek istiyorsanız şu an videoyu beğenip kanala abone olun. Çünkü asıl mucize şimdi başlıyor. İşte tam bu çaresizlik anında farmakolojinin mucizesi devreye giriyor. Bu yıkımı geri çevirebilecek tek güç metilen mavisi. Metilen mavisi sadece suyu renklendiren bir boya değil. Biyokimyasal olarak olağanüstü derecede güçlü bir elektron donörüdür. Kan kahverengiye döndüğünde ve demir işlevini yitirdiğinde eksik olan tek şey elektrondur. Bu mavi damla kana karıştığında enzimatik bir devrim başlatır. Vücuttaki methemoglobin redüktaz enzimiyle buluşur. Enzim metilen mavisini alır ve onu renksiz, aktif ve agresif bir forma yani lökometilen mavisine dönüştürür. Bu yeni form sahip olduğu elektronları hiç tereddütsüz doğrudan ölü methemoglobine aktarır. Oksitlenmiş ve işlevsiz hale gelmiş demir elektronu alır, yeniden oksijen bağlayabilen sağlıklı formuna dönüşür. Kan hızlıca hastalıklı kahverengi rengi atar ve yeniden oksijen dolu parlak kırmızı rengine kavuşur. Doğal yollarla günler sürecek olan, hatta balığın ölümüyle sonuçlanacak olan süreç metilen mavisinin müdahalesiyle hızlanır. Hatta klinik araştırmalar bu panzehirin balık yemlerine karıştırılarak verilmesinin solungaçlardaki doku erimesini hücresel boyutta onardığını kanıtlamıştır. Öte yandan söz konusu araştırmalar bu uygulamanın mutlak bir tedavi yöntemi olmadığını vurgulamakta. Özellikle güvenli dozaj sınırının kesinleşmesi adına daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Berrak suların altında dönen bu mikroskobik savaşta hayatta kalmak tesadüflere bırakılamaz.
Kriz anında klorür kalkanını doğru kullanmak ve geri dönülmez noktalarda enzimatik mavi donörleri devreye sokmak, kanı temizlemek ekosisteminizin kaderini belirler. Peki siz hiç bu hastalıkla yüzleştiniz mi? Akvaryumunuzdaki ilk büyük çöküşü nasıl atlattınız? Hemen yorumlarda kendi kriz hikayenizi paylaşın. Unutmayın, vereceğiniz ufak bir detay şu an bu videoyu izleyen başka bir hobici için hayat kurtarıcı olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.